Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli yumuşacık pita ekmeği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt ekledim. 1 paket instant maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekledim. Çırpıcı yardımı ile malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. 1 çay kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. 2,5 bardaktan sonra çok da fazla un eklememek için 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur toparladıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurdum. Üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan merdane yardımı ile pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Hamuru çok fazla inceltmemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Bezeyi elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Dediğim gibi çok büyük açmanıza gerek yok. Pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Her bir tepsiye 4 tane yerleştirecek şekilde ayarladım. Aralarda bu şekilde boşluk bıraktım. 15 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde tepsi mayası yaptım. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Pita ekmeklerinin üzerine sürüyorum. Dilerseniz sadece su ile de yapabilirsiniz. Su sürerseniz yine aynı şekilde yüksek ayardaki fırında pişirebilirsiniz. Ben daha böyle kırmızı kırmızı sevdiğim için bu şekilde yumurta sarısı kullandım. Fırını mutlaka bir 2-3 dakika öncesinden ısıtın. 220 dereceye ayarladım. Fırın ısınırken bu arada ben de yumurta sarısını sürdüm. Pita ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde de kızardılar. Yumuşacık pamuk gibi oluyor. İster yemeğin yanına isterseniz de içerisini doldurup o şekilde tüketebilirsiniz. Sürekli olarak yaptığım, çok sevdiğim bir tariftir. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoda bütün püf noktalarını anlattım. Tarife birebir uyarsanız gerçekten mükemmel oluyor. Sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.